Herkese merhaba. Bugün sağlığımızla ilgili en şaşırtıcı, en akıl almaz bağlantılardan birini mercek altına alıyoruz. Bağırsaklarımızla zihnimiz arasındaki o gizli konuşmayı. Evet, doğru duydunuz. Hadi o zaman bu inanılmaz konunun derinliklerine birlikte inelim. İşte bugün cevap arayacağımız kilit soru bu. Düşünsenize, sindirim sistemimizin duygularımızı, düşüncelerimizi, hatta en ciddi zihinsel rahatsızlıkları bile etkileyebileceği fikri, bu tıp dünyasında resmen bir devrim yaratıyor. Bütün olayın kalbinde bu eksen yatıyor. Artık bağırsaklarımızı sadece yediğimiz yemekleri sindiren bir boru hattı gibi düşünmeyi bırakmalıyız. Burası beynimizle sürekli fısıldaşan, onu hem etkileyen hem de ondan etkilenen, kelimenin tam anlamıyla ikinci bir beyin. Bu bağlantının ne kadar kuvvetli olduğunu daha iyi anlamak için gelin çok spesifik ve gerçekten de çarpıcı bir örnekle başlayalım. Şizofreni. Evet, bu bulgu araştırmacılar için yepyeni bir kapı araladı. Yani bu ciddi zihinsel durum, bağırsaklarımızda yaşayan o trilyonlarca bakterinin oluşturduğu toplulukta kendine özgü bir imza bırakıyor gibi görünüyor. İnanılmaz değil mi? Şimdi gelin şu detaylara bir bakalım. Bakın, şizofreni hastalarında iltihaplanmayı azaltmaya yardımcı olan Bifidobakterium ve Blautia gibi iyi bakterilerin seviyeleri daha düşük. Öte yandan iltihapla ilişkilendirilen Holdemanella gibi türlerse daha yüksek. Kısacası içerideki o hassas ekosistemde ciddi bir dengesizlik var. Tam sorunu bulduk dediğimiz anda hikayeye bir katman daha ekleniyor. Meğer beyni tedavi etmek için verilen antipsikotik ilaçların kendisi de bağırsaklardaki bu bakteri dengesini değiştiriyormuş. Yani olay tamamen çift yönlü bir cadde gibi. Örneğin olanzapin ve risperidon gibi çok yaygın kullanılan ilaçlar, evet, beyindeki semptomları hafifletiyor ama aynı zamanda bağırsak florasını alt üst ederek kilo alımı gibi ciddi metabolik yan etkilere yol açabiliyor. Bu da bizi yepyeni bir fikre götürüyor. Peki ya, denklemi tersine çevirsek? Madem beyin bağırsağı, bağırsakta beyni bu kadar etkiliyor, o zaman zihni tedavi etmek için doğrudan bağırsağın kendisine hedef alabilir miyiz? İşte bu fikir tıpta yepyeni bir çağın kapısını aralıyor. Bilim insanları da tam olarak bu sorunun peşine düştüler. Yani eğer ilaçların istenmeyen etkileri bağırsaklar üzerinden ortaya çıkıyorsa, belki de çözüm yine tam olarak oradadır, değil mi? Bu soruyu cevaplamak için de bilimsel çalışmaların en güvenilir olanı, yani altın standart kabul edilen bir yöntem kullanıldı. Bir grup hastaya hem iyi bakterileri, yani probiyotikleri, hem de onları besleyen, gıda olan prebiyotikleri içeren sinbiyotik adı verilen bir takviye verildi. Ve sonuçlar gerçekten de çok çarpıcıydı. Birincisi, bu takviyeyi alan grupta ilacın yol açtığı en büyük sorunlardan biri olan bel çevresi kalınlığında belirgin bir azalma görüldü. Bu metabolik sorunlara doğrudan bir müdahaleydi. Ama hepsi bu değil. Kalp sağlığı için en önemli göstergelerden biri olan kötü kolesterol, yani LDL seviyeleri de düştü. Anlaşılan o ki bağırsakları iyileştirmek damarlarımızı da koruyordu. Ve son olarak uzun dönemli kan şekeri kontrolünü gösteren HbA1c değerleri de iyileşme gösterdi. Yani bu üç bulgu bize şunu net bir şekilde kanıtladı: sadece ve sadece bağırsağı hedef alarak ne kadar ciddi metabolik iyileşmeler sağlayabileceğimizi görmüş olduk. Güzel. Peki bu öğrendiklerimiz sadece şizofreni hastaları için mi geçerli? Tabii ki hayır. Şimdi gelin bu bulguları daha geniş bir çerçeveye oturtalım ve yaşlanan beyinlere bir bakalım. Evet, son yıllardaki araştırmalar gösteriyor ki bağırsak sağlığındaki bozulmalar, hafıza kaybı ya da hareket bozuklukları gibi yaşla birlikte gelen beyin hastalıklarının gelişiminde de kilit bir rol oynayabilir. Sanki hepsinin altında yatan ortak bir mekanizma var. De işte o mekanizmanın başrol oyuncusuyla tanışın: LPS, lipopolisakkarit. O kulağa karmaşık geliyor ama aslında bazı bakterilerin dış zarında bulunan ve vücudumuz için güçlü bir iltihap tetikleyicisi olan bir molekül. Yaşlandıkça kanımızda ve hatta beynimizde bu molekülün artması hiç de tesadüf değil. Peki bu süreç tam olarak nasıl işliyor? Şöyle düşünün, her şey bağırsak florasının bozulmasıyla başlıyor. Bu durum bağırsak duvarını bir kale duvarı gibi koruyan bariyeri zayıflatıyor ve sızdıran bağırsak dediğimiz tablo ortaya çıkıyor. İşte bu gediklerden sızan LPS gibi zararlı moleküller kana karışıyor. Ve en sonunda beynimizi koruması gereken o son kale olan kan-beyin bariyerini de aşarak beyinde kronik bir iltihaplanmayı, yani nöroinflamasyonu başlatıyorlar.
Bütün bu bilgiler bir araya geldiğinde zihin ve beyin hastalıklarına yaklaşımımız kökünden değişebilir. Belki de geleceğin tıbbı, beyni tedavi etmek için içimizdeki bu karmaşık bakteri ekosistemini yeniden programlamak üzerine kurulacak. Ufukta gerçekten heyecan verici tedaviler beliriyor. Mesela sağlıklı bir kişiden bakteri nakli olan fekal mikrobiyota nakli, sadece belirli bakteri türlerini hedef alan özel probiyotikler, hatta zararlı bakterileri avlayan virüsleri kullanan faj terapisi. Bunlar artık bilim kurgu filmlerinden fırlamış gibi değil, aktif olarak araştırılan ve geliştirilen yöntemler. Sonuç olarak çıkarmamız gereken ana fikir bu. Bu alıntının da altını çizdiği gibi beyni iyileştirmenin en etkili yollarından biri, belki de her şeyin başladığı o noktayı, yani bağırsaklarımızı onarmaktan geçiyor. Bu tıp için yepyeni bir bakış açısı, yepyeni bir paradigma. Bugünkü analizimizi üzerine uzun uzun düşünmeye değer bu soruyla noktalıyoruz. Elbette ki ilaçlar her zaman tıp dünyasındaki yerini koruyacak ama kim bilir belki de gelecekte ruh sağlığı reçetelerimizde Prozac'ın yanında yoğurt, kefir ya da bol lifli gıdalar gibi tavsiyeler de görmeye başlarız. Ne dersiniz? Galiba artık ikinci beynimizin bize ne söylediğine kulak vermenin zamanı geldi de geçiyor bile.